Merhaba, ben Efe. Evime hoş geldiniz. 2016 senesinde taşındım bu eve. Taşınmadan önce ilk aldığımızda evi aslında tam şu an göründüğü gibi değildi. Neredeyse tamamen yıkıp tekrar yaptık. Aslında bildiğimiz bir Kadıköy evi gibiydi burası ilk ben geldiğimde. Fakat hem manzarasıyla hem de planıyla çok kullanışlı geldi. Ben aynı zamanda Naif Tasarım İç Mimarlık firmasının kurucu ortağıyım. Birçok kararı Naif ekibiyle beraber verdik. Moda'da yaşıyorum. Daha hayvansever, insanların sabah birbirine günaydın dediği, insanların birbirini tanıdığı ve gerçekten aynı mahallede yaşadığı için mutlu olan insanlar var burada. Eve taşındığımda 3 kedi, 2 köpektik. Fakat bir kedimi ve bir köpeğimi kaybettim bu süreçte. Şimdi 2 kedi, 1 köpeğe düştük. Dolayısıyla şu an ev arkadaşlarım onlarla beraber yaşıyorum. Ev 3+2 gibi. Alt katta eve ilk taşındığımdaki planını bozmadan alt katın planını yaptık. Üst katta ise bütün odaları iptal edip yarı açık salonla beraber bir yapıya dönüştürdük. Bu kanepeyi yaptırırken tabii bu eve uygun bir hazır kanepe bulmak pek mümkün değildi. Oldukça büyük monoblok bir kanepeye ihtiyaç vardı burada. Dolayısıyla bu kanepeyi özel olarak yaptırdık. Aslında evdeki birçok ürün özel olarak yapıldı. Bu sehpayı yaparken de aslında kediler içine girebilsin diye yaptırdık. Evin içinde gerçekten çok fazla duygusal bağımın olduğu mobilyalar var. Mümkün mertebe bu eve özel üretimler yaptık ama bar tabureleri Konstantin Gricic isimli bir tasarımcıya ait. Çok sevdiğim bir tasarımcı. Bu evin ruhuna da çok uygun olduğunu düşündüğüm için aslında marka diyebileceğimiz tek ürün o. Bu evin aslında tarzı biraz karışık. Hem endüstriyel bir tarzı var hem de çok artık son dönemde endüstriyel tarz kullanıldığı için birazcık da ferah bazı detaylar bırakmak istedim. Dolayısıyla da duvarlara sanat eserlerini asmamamın temel nedeni bu. Endüstriyel tarzın yanında aslında birazcık klasik detaylar da var bu evde. Özellikle bu katta. Daha sade bir yapısı olsun istedim bu tarafın. Biraz eserlerden bahsetmem gerekirse Sinem Yıldırım ressam arkadaşımın bir tablosu var. Benim için çok önemli bir tablo. Sobe diye bir sokak sanatçısı arkadaşım var. Son dönem tablolara sokağa yaptığı çizimleri yapmaya başladı. Onun bana hediye ettiği 2 tane tablosu var. Onlar da benim için çok kıymetli. Üzerinde oturduğum masa aslında yemek masası olarak yaptırdığımız bir masaydı. Fakat son dönem burada toplantılar çok yoğun olduğu için aslında kullanımı birazcık değişti ve daha faydalı hale geldi. Geniş toplantılar sırasında yayılarak çalışabildiğimiz bir masa. Etrafındaki sandalyeleri de çok sıkıcı olmaması, monoton olmaması açısından aslında iki ayrı tipte sandalye seçtik. Açık mutfak yine ev için önemli bir detaydı. Çünkü ben çok hakkını veremesem de hakkını veren arkadaşlarım, şef arkadaşlarım var. Güzel yemekler yapabiliyorlar burada. Aslında evin en az maalesef vakit geçirdiğim yeri mutfak. Mutfağı tasarlarken
endüstriyel mutfak olmasını özel olarak istedim. Mekan ayrımını vurgulamak açısından, açık mutfak olmasına rağmen burada başka bir mekan olduğunu vurgulamak açısından bu separatör olarak camları kullandık. Evin salon kısmına kadarki bütün bölümlerinde zeminde epoksi kullandık. Aslında çok aşırı kullanışlı bir zemin değil, bazı riskleri var. Fakat hayvan sahipleri açısından avantaj sağlayacak bir zemin, temizliği kolay. Bu oda evin aslında estetik kaygı güdülmeden yapılmış tek odalarından biri. Fakat çok önemli bir oda çünkü hayvan sayısı fazla olduğu için hayvanların burada bütün mamalarının, kumlarının depolandığı, aynı zamanda kedi kumunun olduğu bir oda. Oldukça fonksiyonel bir oda oldu benim için. Hem kedilerin hem köpeklerin mamalarını ayrı ayrı depolayabildiğim için. Giyinme odası hayvanların, aslında kedilerin giremediği tek oda evdeki. Dolayısıyla bir tek burada yerde halı kullanabildim. Çünkü açık dolap sistemi kullandığım için hayvanların tüyleri tabii ki bir problem yaratıyordu ama buraya onları almamaya çalışarak aslında onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Olabildiğince geniş dolap sistemleri kullanmaya çalıştım ki rahat rahat yayılarak her şeyi asabileyim, depolayabileyim. Bunun yanında bir ayakkabıları koyduğum bir dolabım var. Ayakkabıları seçerken hepsini görebilmek fayda sağlıyor tabii ki. Her zaman evlerde nereye koyacağımızı bilemediğimiz çantalar, bavullar, bunları depolamak için de bu sistem yine faydalı oldu. Aslında aynayı nasıl çözeceğimi en başından beri çok bilemiyordum. Bir boy aynası ihtiyacı illaki oluyor. Bu da yine bir projede kullandığımız bir tasarımdı. Bir tane fazla yaptırıp buraya koydum ki ayna ihtiyacımı karşılasın diye. Bu oda çamaşır odası. Evin temizlik malzemelerini, ütü masası, vileda, çamaşır makinesi vesaire bütün yükleri kaldıran fonksiyonel bir oda. Tavana kadar dolap, olabildiğince fazla depolama alanı yarattığımız bir oda burası da. Yine evin fonksiyon olarak kullanımına uygun tasarlanmış ufak bir oda. Evin girişindeyiz. Buradan arkaya doğru salonun arkasına kadar geniş bir koridor var. Dolayısıyla burada aslında Sky'la top oynadığımız yer. Girişteki ayna Sinem'le beraber bir sergide beraber çalıştığımız bir eser. İnsanlar geldiklerinde, ilk içeri girdiklerinde ve çıkarlarken o aynayla etkileşim halinde oluyorlar ve genel olarak önünde fotoğraf çektirmekten hoşlandıkları bir parça oldu. Evin üst katı aslında yaşam alanı olan yer. Bu evi ilk gördüğümde tavan yüksekliğinin böyle olduğunu görmemiştim. Çünkü standart bir Kadıköy evi, eski bir bina olduğu için aslında bir asma tavan vardı.
Fakat evi tuttuktan sonra içeride ustalarımız çalışırken ortaya çıktı ki aslında yukarı doğru açabiliyoruz. Zamanla burası aşağıdan farklı olarak birazcık daha renkli, kendi içinde kaotik ama aslında bir yandan da daha neşeli bir hal aldığını düşünüyorum. Burada daha çok sanat eseri var. Burası tamamen açık bir alan. Hem yatak odam hem de terasa çıktığı için burada bir arkadaşlarımla toplu geldiğinde oturabileceğim bir alan yarattık. Yine separasyonlarla aslında mekansal olarak orada bir alan yarattığımızı, farklı bir mekan olduğu algısı yaratmak için bu separasyonları kullandık. Aşağıdaki o yalınlığın aksine yerde gördüğünüz kilimler hem terastaki hem içerideki yoğunlukla Kapadokya'dan aldığım şeyler. Yine duvarlarda göreceğiniz dekoratif ürünler, sanat eserleri hem benim kendi evde yaptığım çalışmalar hem arkadaşlarımın hediyeleri. Evin genelinde aslında kitapları tek bir yere toplamak istemedim. Çeşitli alanlarda çeşitli ihtiyacı karşılayan kitaplarım var. Burada devamlı elimin altında olmasını istemediğim ama benim için önemli olan kitapları ve aksesuarları buralarda topladım. 2 senedir resim yapıyorum. Daha önceden resim yapıyordum ama 1-2 sene önce tekrar başladım. Tabloları çok fazla biriktiği için artık asacak bir yer bulamadığım için buralara yığmaya başladım. Ama bu görüntü de hoşuma gittiği için aşağıda kullandığım gibi tabloları duvara dayalı kullanmaktan hoşlanıyorum. Dolayısıyla burada tablolar birikmeye başladı. Tavan yüksekliğini bu kadar yüksek bulmuşken küçüklüğümden beri evde basket oynamaktan hoşlanıyorum. O yüzden buraya gerçek bir pota alıp smaç basabilme hayaliyle bu potayı buraya monte ettirdim. Bu tablo anneannemle dedemin evinden bana kalmış bir tablo. Aslında bir replika, ünlü bir ressamın replikası, yağlı boya bir eser. Çok da sevdiğim bir tablo değildi ama dedemi kaybettikten sonra bu tabloyu tekrar bir yerde kullanmak istedim onun anısına. Üzerine de mevcudiyet yazdım. Aslında bir yandan onların bizimle olduğu, bir yandan da artık olmamalarıyla ilgili bir gönderme olmasını istedim. Dolayısıyla kaybettiklerimizi hatırlamak için güzel bir detay oldu evin içinde. Yatak odasında ve üst katta birazcık daha otantik ve sıcak bir hava katması açısından duvarları yine tablolarla süslemenin yanında mandala desenli bir kumaşla kapattım burayı. Daha elimin altında olmasını istediğim, ara ara yatarken okumak istediğim kitapları başucuma koydum. Bunun yanında yatağın çok fazla hayvanla yaşadığım için ve hepsiyle beraber uyuduğum için büyük olması benim için önemliydi. Tabii eski bir bina olduğu için duvarlarda herkesin yaşadığı rutubet problemlerini biz de yaşadık. Onları kapatmak için aslında alternatif bir yöntem olarak o akan yerlere sprey boya yaptım. Bu tablo bir arkadaşımın yeni çıkardığı bir markasının ürünü. Heyecanla yeni ürünlerin çıkarmasını bekliyoruz. Beraber de çalışacağız büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu yeni eklenmiş, hatta son eklenmiş ürün evime. Dolayısıyla değişik bir enerjisi var bunun da. O yüzden severek astım ve kullanıyorum. Evde bir çalışma masası ihtiyacım vardı. Bu da son birkaç ay önce buraya bir çalışma masası koydum. Burada hem çalışırken kitap okuma fırsatı buluyorum hem tasarım süreçlerinde burada bilgisayar başında tasarımları yapıyorum. Bunun yanında dediğim gibi resim yaptığım için resim eşyalarımı burada konumlandırdım. Hem elimin altında çalışırken rahat ulaşabileyim diye. Hem de burada aslında ufak bir mutfak var. Her ihtiyaçta aşağı inip tekrar mutfağa gitmemek için hızlıca çözülmesi gereken şeyleri burada hallediyorum. Evin genelinde duvarlardaki duvar boyalarında açık renkleri ve beyazı tercih ettim. Fakat sadece bu alanda
birazcık daha bir enerji vermesi açısından bu rengi tercih ettim. Zaten daha sonrasında da bütün boyalarla birleşince zaten daha anlamlı hale geldi. Buradaki ufak detaylardan en çok hoşuma giden şey yurt dışından getirdiğim bu kulplar. Hepsi birbirinden farklı fakat çok göz önünde olmayan fakat detayda ilgi çekici şeylerden hoşlanıyorum. Bu da onlara iyi bir örnek. Mini buzdolabının üzerini boyamak beni çok rahatlattı çünkü çok çirkin gözüküyordu. Onu sprey yapınca daha güzel bir görüntü elde ettiğini düşünüyorum buzdolabının. Oturma alanının arka kısmında yatak odasından bu tarafa doğru gelince aslında ebeveyn banyosu burada. Burada da bütün yine üst katın kalabalığını saklamak için ufak bir depo var. Evin genel endüstriyel havasının yanında tuvaletlerin, banyoların birazcık daha temiz bitişlerin olmasını istedim. Burası ebeveyn banyosu diye geçen kısım. Burada duş alanını bir duşakabinle kısıtlamak yerine düz ayak ve olabildiğince geniş olmasını, yağmur duşu rahat kullanabileceğim şekilde olmasını istedim. Burada Hilton tipi diye geçen çift lavabo kullanımı tabii çok rahat bir kullanım oluyor. Altındaki ahşap meşe ağacı yine evin genelinde kullandığım meşe ağacını burada kullanmayı tercih ettim. Renk seçimlerinde aslında duvarlar mermer görünümlü seramik. Onun beyazının aksine hem lavaboları hem de tuvalet takımını krem rengi tercih ettim. Çünkü çok da monoton gitmesini istemedim. Her şey bembeyaz ve çok temiz bitişli olmasın diye. Dolayısıyla birazcık daha yine hem temiz görünümlü hem de rahat kullanımlı bir banyo tasarımı olmasına özen gösterdim. Evin tabii ki en sevdiğim ve en vurulduğum yeri teras. İlk geldiğim andan itibaren gördüğümde çok tutuldum gerçekten terasa. Ve bu eve taşındıktan sonra gerçekten güneşle ilişkim bile değişti. Yani güneşin doğuşu ve batış saatleri ve iletişimim değişti güneşle. Terasta en sevdiğim, ilgi çekici bulduğum şey küvet tabii ki. Aslında bir fikir olarak çıktı. Terasa neden küvet koymuyoruz noktasından. Ve sıcak su, soğuk su bağlattık. Bir de konum itibariyle etraftaki evler tarafından çok görülebilen bir yerde olmadığı için kullanım açısından da büyük bir rahatlık sağladı. Onun dışında yerlere halı koymamın nedeni aslında terasta birazcık İşte Fas'ta gördüğümüz o teras kullanım alanlarını yaratmaya çalışmaktı. Yine bu halılar da Kapadokya'dan aldığım halılar. Çok daha yeşil bir teras hayal ediyorum aslında ama işte terzi kendini söküğünü dikemez misali maalesef bazı şeylere sıra gelmedi. Maksimum bu noktada yeşillendirebildim terası. Manzarayı biraz anlatabilirim size. Manzarada geniş bir panoramik İstanbul aslında manzarası gibi. Karşı tarafta tarihi yarımadayı özellikle hava daha temiz olduğunda ve güneşli olduğunda daha net görülebiliyor. Terasta dururken Haydarpaşa'ya bakıyor olmak bile gerçekten insana bir enerji veriyor. Bunun yanında aslında terasta en sevdiğim yerlerden bir tanesi bu duvar. Bu duvar ilk başta buraya taşındığımda aklımda böyle bir şey yoktu ama griye boyattıktan sonra her gelen arkadaşıma sprey boyalar vermeye başladım ve hiçbir sınırlandırma koymadan istedikleri gibi istediklerini çizmelerini ve bir anı bırakmalarını istedim. Ve gerçekten değişik bir noktaya vardı. Bu yaz da devam edecek. Her insan gelip istediği gibi istediği dokunuşu yapıyor ve bir iz bırakıyor.
Ve üst üste geldikçe de aslında burada yaşayan bir duvar haline geldi burası. O yüzden terasta en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Dışarıya ses sistemi koymak istedik çünkü yine konumu itibariyle çok etrafı rahatsız edecek bir noktada değil. Dolayısıyla rahat rahat müzik dinleyebiliyoruz. Bunun yanında çok sıkıştırmak istemedim terastaki kullanımı. Parça parça insanlar farklı farklı gruplar halinde oturabilsin, istediği gibi takılabilsin diye geniş bir şekilde yaymaya çalıştım mobilyaları. Ayrı ayrı oturma elemanları, oturma grupları sağdan soldan topladım ve dediğim gibi zaman geçtikçe de aslında bu tip evlerde yavaş yavaş bir dekorasyonun değişimi ve yaşayan bir ev hissi olması açısından yavaş yavaş güzelleştiğini düşünüyorum. Daha yapmayı düşündüğüm birçok şey var terasla ilgili ama şu anki halinden de bayağı memnunum. Ailenin 11. bölümünde benim evime konuk oldunuz. Teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir ve yorulmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın.